Bugün Jüpiter-Venüs kavuşumu var. Ve bu iki iyicil gezegenin etkilerini size bütün detaylarıyla anlatacağım. Bunu iki aşamada ele alacağım. Bunlardan birincisi evrimsel astroloji, diğeri ise sizin bildiğiniz klasik anlatımlarla anlatacağım. Hangisinden başlayalım arkadaşlar? Önce bir klasiğini anlatalım. O herkesten duyduğunuz kısmı. Bir de diğer evrimsel anlamdaki o geniş, derin anlamlarından bahsedelim. Evet, Venüs bildiğiniz gibi klasik anlamda bir aşk gezegeni. Sizin sevgi anlayışınızı gösteriyor ve denilir ki Venüs'ünüz kadar seversiniz. Jüpiter de şans gezegenidir, bolluktur, berekettir denilir ve bu iki iyicil gezegen birbirine kavuştuğunda bu aşk enerjisi ve bolluk enerjisi artar şeklinde yorumlanır klasik anlamda. Aslında Jüpiter'in o kavuşumları çok önemlidir. Bir insanın haritasında Jüpiter-Venüs kavuşumu olması o kişinin aşktan yana bir nevi ilahi korumada olduğunu da gösterir. Jüpiter'iniz yükselenize kavuşuyorsa aynı şekilde. Jüpiter'inizle Güneş'iniz arasında üçgen açı varsa aynı şekilde bunlar ilahi korumalı kişiler olarak nitelendirilir. Genellikle bu tip kişilere bulaşanlar belalarını bulurlar. Ve bunların doğuştan gelen çok ciddi şansları olur. Mesela bazen benden danışmanlık alan yaş grupları genellikle daha orta yaştayken 23-26 yaşlarındaki gençlerden de bugünlerde danışmanlık talepleri geliyor. Ve o danışmanlık alan gençlerin haritalarına baktığımda birçoğunun Jüpiter yükselen kavuşumu, Güneş kavuşumu ya da Jüpiter'le Güneş arasında olumlu açıların olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü bir insanın 23, 25, 26 yaşlarında 30 yaşının altında bir astroloji danışmanlığı alması çok büyük bir şanstır arkadaşlar. Mesela ben şu anki benim bilgimle birisi bana 23 yaşında bir bilgi verseydi şu anda çok bambaşka bir dünyalarda geziyor olabilirdim yani. Evet ama zaman geçiyor, enerjiler değişiyor, azalıyor, çoğalıyor. Ama şartlar getiriyor bir nevi. Yine ben burada sizlerle daha fazla iletişim içerisindeyim ve bütün dünya ile iletişim içerisindeyim. Yine oradaki Jüpiter'i kullanmakla da ilgili bir durum. İşte bu Jüpiter Venüs'le kavuştuğu zaman kişide ilahi korumalı aşk, sevgi anlayışları gibi bir takım güzel enerjiler bir araya geliyor. İşte bazı haritalarda Venüs bilirsiniz para da demektir. Ve orada Jüpiter Venüs'le kavuştuğunda parasal anlamda da genişlemeler yapıyor. Ve yılın en şanslı günlerinden bir tanesi bu bakımdan bakıldığında. Şimdi bu konu gerçekten hani sürekli felaket senaryoları yazılıyor. İşte gökyüzünde fırtına var, şöyle oldu, böyle oldu. Yani her zaman fırtına olacak değil de biraz da iyi şeyler olsun. İşte bu Jüpiter-Venüs kavuşumu sizin doğum haritanızda nerede, hangi alanda, kimle, nasıl kavuşuyor, nereye açı yapıyor? İşte o sizin hayatınızda bu aşk ve bolluk alanıyla ilgili oluşturabileceği fırsatları gösteriyor değerli arkadaşlar. İşte bu noktada sizin kişisel doğum haritanız devreye giriyor bu etkiyi almak için. Şimdi bana demeyin bugün çok kötü geçti. İyi de kardeşim senin doğduğun tarih, saat, kendi Venüs'ün olumsuz açıdadır. Dolayısıyla da sana belki o açı vurmuyordur. O açı vurmadığında ne olacak? Haliyle buranın nimetlerinden yararlanamayacaksın. Şimdi bu bildiğiniz klasik anlamdaki bir Jüpiter-Venüs kavuşumuydu. Bir de evrimsel anlamda kavuşuma baktığımızda işler çok bambaşka bir boyut alıyor değerli arkadaşlar. Nasıl bir boyut alıyor diyeceksin. Venüs aşk değil de başka bir şey mi oluyor hocam evrimsel astrolojide? Evet. Başka bir şey oluyor evrimsel astrolojide. Venüs sizin sevgi şeklinizi gösteriyordu ya klasik anlamda. Ama evrimsel astrolojide işler değişiyor. Venüs sizin bağlanma stilinizi gösteriyor. Evet, bağlanma stilinizi gösteriyor. Hepimizin bağımlılıkları vardır. Sevdiği şeyler vardır. Kimisi şeker sever, kimi tatlı, kimi baklava, kimi çikolata. Kimi o çikolatayı yerken damağında böyle kaybolmasını, kabarmasını sever. Herkesin bir zevki var. Kimisi kırmızıyı seviyor, kimisi sarıyı. Kimseye neden sen kırmızıyı, neden sen sarıyı seviyorsun diyebilir miyiz? Diyemeyiz.
İşte orada bizim o konuya, aslında o alanı seviyor olmamızın içimizden evrimsel anlamda gelen, karmik gelen bir nedenden dolayı biz o alanı seviyoruz. İşte o alanda bizim bağlanma stilimizi gösteriyor. Bağlanma stili mesela bilirsiniz, bağımlı bağlanabilirsiniz, bağımsız bağlanabilirsiniz. Yani bağımlı sevebilirsiniz, bağımsız sevebilirsiniz. Örnek veriyorum, sen bir yengeç burcuysan, sen bir akrep burcuysan, işte Venüs'ün akreptedir, Venüs'ün yengeçtedir. Senin sevme şeklin bağımlı bir sevme şeklidir. Ama bir Venüs kova bağımlı sevmez, özgür sever. Beni rahat bırak, ben seni seveyim, sen de rahat ol filan gibi. İşte bir terazi aynı şekilde bağımsız sever. İşte bu bağımlı sevme ve bağımsız sevme stillerine örneklerden bir tanesi arkadaşlar. İşte bu bağlamda senin o atalarından davranışsal örüntü olarak getirdiğin sevme şeklin, o Venüs oradayken Jüpiter de oraya geldiğinde onu genişletiyor. Kocamanlaştırıyor. O sevme şeklini büyütüyor. İşte bağımlı seviyorsun. Aşkı ilan edeceksin, sevdiğini söyleyeceksin ama söyleyemiyorsun. Jüpiter oraya geliyor, sana enerji basıyor, seni cesaretlendiriyor. Şimdi diyor, konuş diyor, sevdiğini söyle diyor. Ölmek var, dönmek yok diyor. Ya da işte sevdiğimle ölürüm diyor akrepsen falan. İşte bunun gibi oradaki alanı genişletiyor. Ve oradaki Jüpiter o Venüs'ün alanına geldiğinde senin sevme şeklinin karmik örüntülerini, olumsuz alanlarını da ayyuka çıkartıyor. Ayyuka çıkartması bir nevi onun şifalanması anlamına da geliyor. Özellikle o Jüpiter transitlerinin karmik borçlu Venüslerin üzerinden geçerken böyle etkileri vardır. İşte şu anda bu bahsettiğim ne? Gökyüzündeki transit. Transitte ikisi birleşiyor. İşte bu ikisi birleştiğinde sevgi anlayışınla ilgili geçmişte çözemediğin, bağımlı sevdiğin ya da bağımsız sevdiğin, şimdi bağımsız sevmek hep böyle anlatıyorlar ya, işte narsistler, empatlar bilmem neler, işte bağımlı seviyor, bağımsız. Kardeşim, bağımlı sevmek kötü bir şey değildir. Bağımsız sevmek daha büyük problemlidir. Yani sen müstakil takıl, ben burada takılırım filan. Yani o zaman bağ olmuyor arada. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? O yüzden her şeyi bir dengeye getirmek gerekiyor. İşte Jüpiter buradaki sizin o sevme şeklinizin gölge yanlarına ışık tutuyor ve o alanlarda şifalanma ve cesaret ve aynı zamanda oraları bir manada düzeltiyor, güzelleştiriyor diyelim. Evet, sizlere bugün Venüs-Jüpiter kavuşumundan bahsettim. Hocam, kötü şeyleri anlatırken çok uzun sürüyor. İyi şeyleri anlatırken neden bu kadar kısa sürüyor? Yani kötü şeyleri anlatırken genellikle insanlar hani biraz daha önlem alsınlar gibilerinden anlatılıyor bazı şeyler. Biliyorsunuz. Güzel şeyler de zaten güzel oluyor ve güzel şeyleri aslında daha çok paylaşmamız lazım. Daha çok güzel şeyler anlatmamız lazım. Daha güzel etkilerini anlatmamız lazım. Mesela bakın, size hazır aklıma gelmişken Venüs'ün bilmediğiniz bir yönünü daha söyleyeyim. Hani Venüs işte sevdiğimizi gösterir, sevgi şeklimizi gösterir falan ya. Venüs sadece bunu göstermez. Venüs insanın razı geldiği noktayı da gösterir. Evet. Yani sen neyden razısın? Mesela senin Venüs'ün ikizlerdedir. Senin sevgi anlayışın iletişimden, sohbetten, tatlı muhabbetten geçiyordur. İşte senin de razı geldiğin sevgi anlayışı budur. İşte bu yüzden işte Venüs sadece aşktır falan gibi böyle kısır cevaplar anlamında bakmamalısınız. Hatta bakın, ben size bugün bir güzellik yapayım. Madem böyle konu açıldı, aslında o Venüs tek bir Venüs değil. Yani nasıl tek bir Venüs değil? Kaç tane Venüs var hocam? Hayır, bir Venüs tek de Venüs'ün pozisyonlarına göre o Venüs'ün kimliği de değişiyor. Nasıl değişiyor? Bakın 3 tane Venüs söyleyeyim size. Afrodit Venüs. Mesela bazı bayanların, bazı erkeklerin Venüs'ü Afrodit Venüs'tür. Ne oluyor hocam Afrodit Venüs olunca? Ne olacak? Rehavetler artıyor. Herkes peşinde koşuyor ama sen yanlış bir adama tutuluyorsun. Başka bir Venüs daha söyleyeyim sana. Lucifer Venüs.
Ne oluyor hocam Lucifer Venüs'te? Lucifer Venüs'te peşinden koşturuyorsun. Hani gösterip de vermiyorsun diye bir laf var ya. İşte hani böyle şeytani bir özellik kazanıyor o Lucifer Venüs'te olan kişi. Peşinde koşan kişi de onda böyle bir cevher var zannediyor. İçinde böyle kazanılacak gizemler, keşfedilecek yerler var zannediyor. Ve o Lucifer Venüslü kadın kendisine aşık ediyor ve sürünüyor diğer aşık olan vatandaş. Başka nasıl Venüs var? Nemesis Venüsler var. Hatta Venüs'ün uyduları var. Venüs'ün Davut yıldızı çizdiği şekliyle açıları var. Yani Venüs konusu çok geniş arkadaşlar. Bu kimin haritasında Venüs Afrodit, kimin haritasında Venüs Lucifer? Bunları bu bölümde değil de belki bir sonraki bölümde konuşuruz. Şimdilik Jüpiter-Venüs kavuşumunla ilgili size anlatacaklarım böyle arkadaşlar. Videomu beğendiğiniz için, paylaştığınız için ve biliyorsunuz yeni kanalımız var. Kader Mühendisliği ve o Kader Mühendisliği kanalında da görüşelim diyorum. Hocam o kanal ne derseniz, Kader Mühendisliği kanalı astrolojiyi bir beklenti üzerine kurmak değil, astrolojiyi bir amaç olarak kullanmak değil, Kader Mühendisliği astrolojiyi bir araç olarak kullanır ve sizin kendi hayatınızdaki gölge yanlarınızı aydınlatarak hayatınızın birçok alanında kolaylıklar, güzellikler sağlar ve kendinizi keşfetmenizi, hangi eylemi yaptığınızda hangi sonuçların doğacağını anlatan bir astroloji tabanlı yeni bir sistemdir. Arif Aydın, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.